Filmde yıldırımlar çakar, şimşekler çakar, yağmur yağar, evin içinden hayalet çıkar. Yüksek basınç oluştuğu zaman kayıt eden bazı ahşap türleriyle taşların içerisinde bulunan kuarsların kaydetme özelliği olduğu için yüksek basınçla açığa çıkar. Ama bak adam filminde bunu ne kadar güzel kullanıyor. Hatırla taş plakları. Bu sefer tersine yaptığımızda kaydı okumaya başlıyoruz. Yöntem basit mi? Basit. Evliya Çelebi çıkıyor. 2 kişiyle beraber. 2 kişiyle birlikte çıkıyor. Zincirlenmiş devle karşılaşıyor. Zaten Evliya Çelebi onun orada olduğunu bilerek mi çıkıyor? Hayır. Sürpriz mi oluyor ona Hayır. da? Muhittin Arabi'nin Füsusul Hikem Nuh bahsinde şöyle der. Eğer Nuh'u görmek istersen Şems gezegenlerini bir arada gördüğün yere git. Şimdi geçen bir dizilim oldu. Bütün gezegenler bir araya dizildi. Doğru 7 mu? gezegen, evet. İlginçtir. Hatay, Diyarbakır ve Urfa. Bu üçünden en güzel gözüken yer. Metal çağı bile değişecek. Yani dün söyledikleri demir çağı, bakır çağı, bronz çağı çöpe çıkacak, çöpe. Burada ben %100 eminim. Hani Çelebi'nin falan attığından değil, eminiz Türkiye'de devlerin olduğuna. O zaman sana hiç sorulmayan bir soruyu soracağım. Boğazın altında altın var mı? Şimdi suyu boşaltırlar. Efendim merhabalar. Belgesel yapımcısı Hüseyin Güngör'le birlikteyiz. Az sonra konuşacağımız konuları fantastik film izler gibi izleyebilirsiniz. Bu iki deli ne konuşuyor diyebilirsiniz. Bu soruları kafanızdan geçirirken hatırım varsa bir şey rica edeceğim. Ne olur ara ara şu soruyu kendinize sorun. Ya bu konuşulanlar gerçekse? Siz hoş geldiniz. Hüseyin sen de hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Aslında bizim çok güzel mottomuzu da kullandın. Ya efsaneler doğruysa? Ya senariste bak iyice abartmış diyorsun. Sonra tak diye hayatın içerisinde türlü versiyonlarıyla karşılaşıyorsun. Yani şimdi bizim Anadolu'nun, bu Anadolu derken ben aslında sadece bir Türkiye toprakları içerisinde koymuyorum. Yani bunu Orta Asya'yı da işin içine katıyorum. Şu açıdan katıyorum. Çünkü ortak hikayelerimiz. Birçok efsanelerin mesela 7 Uyanlar. Azerbaycan'da da var. İşte diğer taraflarda da var. Türkiye'de de 3-5 yerde var. Ama bizim Anadolu hikayelerine, efsanelerine Hollywood çok iyi biliyor. Veya işte Avrupa'daki yapımcılar çok iyi biliyor. İyi bildikleri için üretimini de o kadar güzel yapıyorlar ki hani kurgusunu da çok güzel yapıyorlar. Ama tabii ki işlerine göre de bazen değiştiriyorlar. O da ayrı bir mesele. Bir de haberleşmenin çok az olduğu zamanlarda eş zamanlı nasıl oluyor da farklı coğrafyalarda şahmaran oluyor. Evet. Hollywood şahmaranın filmini yapmadı henüz. Yapmadı ama benim bildiğim kadarıyla birçok filmlerin içine konu etti. Bunu Medusa ile etti. Farklı şeylerin içine etti ama hani direkt şahmaran olarak bir şey yapmadı. Onu evet ben de öyle hatırlıyorum. Yakında çıkabilir. Kimdir Şahmaran? Kopya verdik ya hemen şimdi çıkarlar. Evet. Şimdi Şahmaran kimdir? Çok güzel. Öncelikle biz kişilik analizi yapalım. Mutlaka bir dağ var. Evet. Mutlaka bir kale var. Mağara ve var. oraya hapsolmuş bir kadın var. Bunlar değişmeyen özellikler. Evet. Doğru mudur? Tabii doğru. Evet. Yani ve onların hapsolduğu hep bir mağaralar var. Ve bir mağara var. Senin alanın. Tabii. Yani bu zaten mitolojide olmazsa olmaz. Yani biz neye bakarsak bakalım hep ululuğun, daha doğrusu bilgeliğin bir şeyinin hep bir dağda ve hep bir mağarada olduğunu görürüz. Bu bütün şeylerde bile böyle. Hani filmlerde sen de daha önce bahsetmiştik, ben bunu yanlış hatırlamıyorsam. İşte filmde yıldırımlar çakar, şimşekler çakar, yağmur yağar, evin içinden hayalet çıkar. Değil mi? Bu klasik. Ev iki türdür. Ya ahşaptır ya taştır. Hani bir betonarme binada biz bunu görmemiştik ama filmin senaristi veya filmin yapımcılar bunu çok iyi bilir. Çünkü iki şey de gerçekleşir bu. Ya ahşapta ya da taşta gerçekleşir. Neden? Yüksek basınç oluştuğu zaman kayıt eden bazı ahşap türleriyle taşların içerisinde bulunan kuarsların kaydetme özelliği olduğu için yüksek basınçla açığa çıkar. Ama bak adam filminde bunu ne kadar güzel kullanıyor. Sana sebebini bildirmiyor fakat onu da eksik etmiyor. Bazen de diyoruz ki işte her şey dile gelecek. Ya her şey dilde zaten. Her şey dile geliyor. Sen konuşmayı bil yeter ki. Nasıl konuşturacağını da bil. Kayıt nasıl sökülüyor? O yüksek Basınç, elektrik akımıyla birlikte bravo. Aynen. Kayıt kusuyor mu? Aynen öyle. Şimdi biz bir şeyi kaydederken eski ilk halini düşünelim. Şimdi Şahmaran'a geçeceğiz. Niçin geriye detaya döndük onu daha iyi anlarız.
Şimdi bir taşa kayıt ederken hatırla taş plakları. Ucunda bir iğne. Buradan basıncı uyguluyorsun. Doğru mu? Ve bu taşın üstünde oluşturduğu dönmeyle beraber yaptığı bir şey de sana buraya kaydetti. Tekrar ne yapıyoruz? Bu sefer tersine yaptığımızda kaydı okumaya başlıyoruz. Yöntem basit mi? Basit. Demek ki kristallerin de bazı özellikleri var. Bunlara basınç uygularsan açığa çıkar. Ses, görüntü. Tamam. İşte senarist de bunları çok iyi bildiği için ortamı yaparken hiçbirini eksik etmez. Eskiden evlerde kristal avizeler vardı. Tabii. Kristaller. Gerçek kristal avizeler vardı. Çok normal. Onlar da kaydediyor. Tabii kaydeder. Hepsi kaydeder. Her şeyi kaydeder. Sadece türlerine göre değişir. Ayette öyle değil mi? Her şey Allah'ı tesbih eder. Herkes demiyor. Her şey. Demek ki canlı cansız her şey. Cansız diye bir şey yok gibi diyebiliriz. Geliyor. İş oraya geliyor zaten. Tabii. Şimdi gelelim Şahmaran'ımıza. Genelde biz koca karı deriz değil mi? Yani koca bilge kadın anlamındadır. Hani yaşlılık da bilgeliği getirir. Burada yaş değil. Yani koca karı dediğin zaman ne diyeyim 25 yaşında bilgi olmuştur ama koca karıdır. Yani artık kocaman bir bilge bir kadın anlamında taşıyor. İtibarsızlaştıran bir söz değil. Asla. Aslında o dönemin akil kadınını temsil ediyor tabii. Koca karı deyimi. Tabii Ke-ar. Yani burada kutsal ar, kutsal temiz. Bak girmiyorum harflere. Bu günlerimizi alır bizim. Yani bir de ders vermemiz lazım, anlatmamız lazım. Yani günlerimizi alır. Neyse kitabını kutsal yazarsın sen de. Kutsal temiz inşallah. Bir becerebilsem kabiliyetsizlikten yapamıyorum. Yani kutsal temiz anlamına gelen bir şeydir. Tamam mı? Kutsal temize ait olan demektir. Çok isterlerse ileride açıklarız. Şimdi demek ki biz Şahmaran'ın öncelikle bir kadın olduğunu görüyoruz. Ve bu kadının bir şeylere küstüğünü de görüyoruz hikayesinde. Değil mi? Hani başından bir şeyler geçmiş, olaylar geçmiş, küsmüş. Kendini nereye çekmiş? Bir dağa çekmiş. İzole etmiş. Burada hemen yılan figürüne bakalım çok uzatmadan. Yılan toprağı en iyi tanıyandır. Bitkilerin içerisindeki zehirleri alır, emer. Alır. Böylelikle bitkiler daha faydalı hale gelir. Eğer almasaydı, yılanlar olmasaydı birçok bitkiler artık zehir üretmeye başlayacaktı. Yılanlar da bunları güzelce toplarlar. Bu topladığından bile biliyorsun yılan zehri çok önemli de bir aynı zamanda ilaçtır değil mi? Hani bugün tıp da aynı şeyi kullanıyor. Ama yılanın başka bir özelliği daha var. Yılan hep havayı koklar. Demek ki yılanın ikinci bir özelliği çıkıyor ortaya. İkinci özelliği ne? Havayı çok iyi koklayabilmesi. Nemi biliyor, sıcaklığı biliyor. Biz insanın sıcaklığını ve soğukluğunu bilmez isek, İnsan da sıcak ve soğuk olarak değişir değil mi? Bir sürü etkenleri var. Hani Lokman Hekim'de İbn Sina'da görüyoruz. Mizaçları var. Bravo çok güzel dedin. Mizaçları var. Bir mizacını bilmezsen nasıl bir çare üreteceksin? Şifa olacaksın. Su iyi de Emel'in mizacı farklı, benim mizacım farklı. Demek ki ikimize aynı bileşen olmaz. Senin yapı taşın bile farklı. Benimki de farklı. Olmasak görüntümüz aynı olur. Bak bizim bileşenlerimiz, biz buna ne diyoruz? Doğru bir şeyi de değiştirelim. Şahmaran bize neler açtı neler. Kad. Kad kökünden bana öğret. Kademe. Kadın. Ah. Şimdi kader. Oraya gireceğiz. O en başta. Kaderin ne olduğunu anlamak için biz bunu döküyoruz şimdi. Kadın. Ne kadar mesela değil mi hep kadran. Bak dikkat et ölçü demek. Tamam? Kat köküyle başlayan her şey bir şeyin ölçüsü demektir. Kader ne demek? Ölçü demek. Alın yazısı demek değil. Yani o yanlış anlayışı bir kenara artık hakikaten bırakmak lazım. Emel'in kaderi ne? Emel'in ölçüsü. Onu emel yapan şey. Bunun alın yazısı değil o. Emel'in ölçüsü onu sadece Emel yapıyor. Benim ölçüm beni Hüseyin yapıyor. Diğerini o yapıyor.
Peki ölçü nasıl değişiyor? İçindeki bileşenler. Şimdi çileğin bir ölçüsü var. Kaderi var yani. Çileğin içindeki değiştirirsen, yani ölçüsüyle oynarsan, yani kaderiyle oynarsan ne yaparsın? Atıyorum muz yapmaya çalışırsın. Demek ki kader çok önemli bir şey. Ölçü demektir. Kadın da kat köküyle geldiği zaman ölçülü demektir. Yazılacağı binaen hemen cevabı burada ver istiyorum. İngilizce'de kadla başlamıyor kadın. Woman. Woman. Evet. Onlar bu dediğin ölçüden ayrılar mı? Hayır değiller. Şöyle yapmak lazım. Woman kelimesine, yani onu oluşturan şeyi, tamam mı? O dildeki anlamının nereye geldiğine bakmak lazım. Fonetik değişim vardır da anlam değişmez. Anlatabiliyor muyum? Yani fonetik değişim vardır. İşte demin şeyde konuştuk gibi. Athena mı? Athena mı? Asena mı? Athena dersen başka bir şeydir. Başka bir şey değildir aslında. Evet, yine aynı şeyi, aynı figürü, aynı kişiliği tasvir edersin. Asena dersen aynı kişiliği tasvir edersin. Burada da dillerin köklerini bilmek lazım. Ama burada dikkat et, bu coğrafya çok büyük bir coğrafya. Bu coğrafya, yani bugün ne diyeyim sana, Batı'nın bir kısmından al tut da ta ki Sibirya'dan işte o şey çöllerine kadar, yani Kırgızistan, Kazakistan, Çin'e giden tarafa kadar dikkat et, hep aynı kelime kökünü kullanırlar. Kahramanımız bir kadın ve sembolü yılan. Yani bir yılan vücuduna sahip. Anlıyoruz ki Şahmaran dediğimiz kişi o bölgenin çok büyük bir şifacı kadın. Şifacı bir anası. Bu yüzden dikkat et, işin hikayesinde de şu var zaten. İşte hasta olur, değil mi? Kral mı hasta oluyordu? Bir şey hasta oluyor. Sonra geliyorlar Şahmaran'a. Yani o da işte onun etinin parçasını, hatta dikkat et, erkek çok sevdiği onu o hale sokar. Bir aşk da vardır. Tabii bir aşk da var işin hikayesinde. Küskünlüğün nedeni aşktır. Evet, aynen öyle. Bir de bakıyoruz ki ve yine onun için kendini feda eder ve kendi etinden bir parçasını alması. Ama burada işin hikayesinde gerçekten ne böyle bir yani bir yılan vücutlu kadın yoktur. Bir şifacı kadın ana, Anadolu'nun en önemli figürü vardır. Yani Sare Hatun gibi. Yani Şahmaran Umayana mı? Evet, o dönemin, yani o dönemden gelmiş yani Umayyana'nın kişiliği Şahmeran'da aynı şekilde devam etmiştir. Bu kişilikleri biz şeyde de görüyoruz. Artemis'te de görüyoruz. Mitridates'in eşinde ve kızında görüyoruz. Şimdi yıllar içerisinde kadının mitolojide hep yılanla yan yana konması bazı uzmanlarca işte kökeni Lilith'e kadar bağlanıyor. Gözler kaydı. O da bir bakış açısı. Tabii tabii. Ama anladığım kadarıyla senin yaklaşımın yılan tıbbın da sembolüdür. Tabii. Kadındaki o kadim tarafı temsil eder. Bilgeliği temsil eder. Ve toplumu şifalandırması anlatılır. Tabii. Yani bizim mesela Medusa. Tam onu söyleyecektim. Kadıncağıza yapmadığımızı bırakmadık. Bir de ters çevirdiniz. Ters çevirdik, cadılıkla suçladık, onu yaptık, bunu yaptık. Medusa'nın gerçek hikayesine baktığın zaman Medusa'nın şifacı kadın olduğunu görüyorsun. Hocam oraya bakan kimse yok. Hekate. Ya Hekate, Akata, Akene, yani Aknene. İstanbul çok önemlidir ha. İstanbul için de çok önemlidir. Ya kadıncağız hani o dönemde, bak şimdi Hekate'ye bak. İşte elinde dikkat et, vardır, bıçak vardır, tamam mı? Yani kadının ne kadar koşturduğunu görüyorsun. Doğuma gidiyor, ölüme gidiyor. Medusa mı? Hayır, Hekate. Tabii. Bunu Özlem Ertan çok güzel anlatıyor. Hem mitolog kendisi, çok da güzel bir kitap yazmış bununla ilgili de. Şimdi bak dikkat et. Nereden gidiyor? İstanbul'un tünellerinden. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir orada hasta var ona gidiyor. Orada ölüm var ona gidiyor. Sürekli koşturuyor. Biz cadı ilan ettik ya. Ya bakış açımıza baksana. Hekate Bizanslı bilge bir kadın mı? Evet, o aslında daha da öncesinden gelme ama her dönemde devam ediyor ya. Bak Umayana nereden çıktı? Atıyorum 7-8 bin yıl evvelden çıktı. Ama biz
şahmaran olarak da görüyoruz. Konu dışına çıkıyorsam çok affedersin. Hiç cevap verme ama kelimelerle ilgili bir kitap geldiği için, uzmanlık alanın ve merak duyduğun alan olduğu için Umayana'yla Osmanlı'daki Divan-ı Hümayun'un bir alakası var mı? Tabii ki var. Divan-ı Hümayun. Umay'ın divanı. Evet. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Ya bu, bak ne diyorum, ben bunu sana Roma'dan bile örnek verebilirim. Yani Etrükslerden bile örnek verebiliriz. Mısır'dan bile örnek verebiliriz. Bak dikkat et. Hepsi devam etmiştir. Hepsinde isimler fonetik değişse bile işlevleri değişmemiştir. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki verebiliriz. Yani bizim derdimiz şu. Biz bir araştırma yaparken çok geriye gitmemiz lazım. Kökünü bilmemiz lazım. Yani biri bana Medusa'yı kötülüyorsa diyorum ki ya bir dakika, bu Medusa iyi birisi olsa gerek. Yani bunda bir şey var. Şüphe uyandırıyor. Tabii şüphe uyandırıyor bende. Niye bu kadar kötülersin ki? Sonra arkasına baktığın zaman görüyorsun ki aynı aşk acısıyla. Bak dikkat et. Ondaki hikaye de birbirine çok yakındır. Aynı ihanetlerle karşılaşmıştır. Ve hep kendini şifacılığa vermişler. Yani küsmüş şifacılığa vermiş. Veya anne babadan gelen bir şey devam etmiş. Medusa'nın peki milleti taşa kestirmesi nerede ataçlanmış o zaman? Bu sonradan biraz daha böyle ilave ettirilmiş, uydurulmuş bir şey. Şimdi ortadan Medusa'nın kaldırılması için biz Medusa'ya bir şey yaptırmamız lazım. İşte Hekate'ye yaptırdığımız gibi, onu cadı ilan ettiğimiz gibi. Anlatayım, yani hepsine burada Şahmaran'ı biz kötü olarak da görüyoruz. Değil mi? İşte insanları daha sonra saldıracağı, şunu yapacağı ile ilgili hikayeler var. Yani bazı dönemlerde de tabii ki uydurma, ama ona da bakmak lazım. Niçin taşa çevirmiş? Taş neyi sembolize ediyor? Taşı çevirdiği zaman acaba şunu mu yapmış? Ulan adam kırık döküktü, herifi taş gibi yaptı. Kendine mi getirdi demek istiyor. Bu gözle bakıp araştırmamız lazım. Şimdi sonuç olarak bir şey diyemeyiz. Ama ona da bakmak lazım yani. Bu dağlarda ne var? Neler yok ki? Bu dağlarda ne var? Neden her konu ucu geliyor, dönüyor, dolaşıyor bir dağa ve mağaraya uzanıyor? Evet efendim, bu dağlarda neler var? Birincisi, dağımız üçgen. Piramit şeklinde yükseliyorsa, peki bu yoksa ne olur? Yani bir bölgede, mesela İstanbul'da bir sürü dağ veyahut da kutsal olandır. Tamam mı? Yani Yuşa Tepesi gibi. Yuşa Tepesi gibi veyahut da işte Kayış Dağı gibi mesela. Kayış Dağı çok önemlidir. Bak dikkat et, piramit şeklindedir. Yani üçgen şeklindedir. Bu yoksa eski uygarlıklar bunun yapayını yaparlardı. Ziguratlar veyahut da piramitler. O bölgede orijinal coğrafyada dağ yoksa, üçgenimsi dağ yoksa bunun kopyaları yapılır. Nasıl kopyaları yapılır? Aynı dağın işlevini bildikleri için. Dağın içinde ne vardır? Su akışı vardır. Dağ su üretir. Evet, dağ su üretir. Yani yağmur yağmasa bile dağ su üretir. Hani işte dağdan hep bir kaynaktan su geliyor. Kardeş, yani aylardır yağmur yağmamış, o olmamış. İşte kışın su. Baba bu nasıl bir kışın suyu da bütün yaz aktı? Hiç düşünmüyoruz mu? Hayır. Dağın kendi yapısı havadaki nemi alır, içeriye su üretir. Bak canlılık başladı, aktive başladı. Tamam mı? Bu ürettiği su, yani ısı farkından ürettiği su sürekli bir kaynak oluşturur. Abba oluşturur. Abba hayat. Tamam mı? Hani abba hayat da bir dağdan, bir şeyden çıkar ya, bir kaynağı vardır. Bir hayat oluşturur. Öyleyse bu bir işlev. Yani aynı zamanda bir akışkanlık, yani bir üretim yapan bir merkezden bahsediyoruz. Aynı su üretimi mağaralarda da var mıdır? Tabii. Mağara zaten böyle. Mağara niye mağara dedik ki biz buna? Bunun başka ismi yok mu? Var mıydı? Mağara, mugara. Bak aynı magara, mugara. Mugara Sümer dilinde söylenen şeydir. Bak aynı ismi söylüyoruz. Ma ile başlıyor. Dikkat et. Ne yapıyor? Dağ su topluyor. Ma nedir? Ma suyun toplanmış hali olan yerdir. Ab akan halidir. Ma durağan halidir. Dağda üretiyor, içinde bir ma
gar, bir gar oluşturur, değil mi? Bir hane oluşturur ve buradan su akmaya başlar ve ab haline gelir. İnsan da anne karnında ma'dadır. Mami, tamam mı? Dedi sonra akışkanlığı, hayat akışkanlığı haline geçer. Yani ab artık hayat şeyine geçmeye başlar. Akışkan haline geçmeye başlar. Bak, tabiatın kopyasıyız. Tabiatta neyi doğru, düzgün, yerinde incelersek insanda çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yalnızca insanda mı yoksa yaratılmış her şeyde mi? Her şey. Evliya Çelebi devlerin koordinatını veriyor. Verilen koordinatlar yine bir dağ mı? Evet, yine bir dağ. Çok enteresandır. Hatta az buçuk yerini söyleyelim. Zaten Evliya Çelebi'nin kaynağına baktıkları zaman orada göreceklerdir. Diyor ki Van'dan yola çıktığını söylüyor. Daha sonra Muş, neydi o Muş Ovası'nın ismi? Muş Ovası'na giden yolla Ahlat'a giden yolun kesiştiği yerde diyor. Şimdi biz araştırma yaparken anlatımı takip ediyoruz. Hayda bakıyoruz, neresi? Burada. İşte Tatvan'dan çıkmış. Nereye gelmiş? Ahlat burada. Tam şurada Muş. Diyoruz tam burada olması lazım. Bir gidiyoruz, dağ orada. O dağı diyor bilmem şu kadar çeyrek saat tırmandık diyor. Şimdi burada onlar o dönemde atla gittikleri için vakit verdiğinde biz atın vaktine göre hareket ediyoruz. Diyoruz ki buradan hareket etsek buraya atla 1 saatte gideriz. Tamam mı? Araştırmaları böyle yapıyoruz. Sonra buradan diyor ki yarım çeyrek saat kadar diyor tırmandık dik şeylere. Anlıyoruz ki dik bir yokuş var. İşte buraya ve orada bir kayadan bahsediyor ve kayaya zincirlendiğinden bahsediyor. Hatta Nemrut'un kendisini zincirlediğinden. Neden? Sebebi de şunu söylüyor. Diyor ki Hazreti İbrahim'e sahip çıktığı için. Evliya Çelebi çıkıyor. Evet. İki kişiyle beraber. 2 kişiyle birlikte çıkıyor. Zincirlenmiş devle karşılaşıyor. Zaten Evliya Çelebi onun orada olduğunu bilerek mi çıkıyor? Hayır. Sürpriz mi oluyor ona da? Bu 2 adam Çelebi Tatvan tarafından yola çıkmadan evvel 2 adam geliyor. Diyor ki ey Allah'ın güzel kulu, hani bir acayiplik görmek ister misin diyor. İkisi birden. Çelebi de çok güzel cevap veriyor. Bazen bize de bu soru geliyor ya. Demek ki farkında olmadan çelebilik yapıyoruz. Ya işimiz bu. Çelebi de onu söylüyor. Ya kardeş de işimiz bu zaten acayiplikleri araştırmak. Yola çıkıyorlar ve tarif ediyor. İşte şu kadar da saat gittik. Şu kadar saat şuraya geldik, çeyrek saat tırmandık falan diye. Şimdi zaten bana o kadar güzel koordinat veriyor ki benim onu bulmamam mümkün değil. Hala çözemediğimdir. Muhittin Arabi'nin Füsusul Hikem bahsinde, Nuh bahsinde şöyle der. Eğer Nuh'u görmek istersen Şems gezegenlerini bir arada gördüğün yere git. Şimdi bu benim yıllardır hep aklımdaydı. Yani belki 15 yıldır, 20 yıldır. Yani hep aklımda. Allah Allah, ne diyor? Adam bana koordinat vermiş. Şimdi geçen bir dizilim oldu. Bütün gezegenler bir araya dizildi. 7 gezegen, evet. Evet. Bu ne kadar da biri oluyormuş ben bilmiyorum. Valla 150 bin diyen var, 500 yılda bir diyen var. İşte neyse o. Nadir olduğu kesin. Tamam, nadir oldu. Ya dedim ki o sıra uyandım. Aklıma geldi, dedim bir dakika ya bu neyle ilgili? Gök bilimleriyle ilgili bir şey söylüyor adam. Ben de bu konuda uzman da değilim. Bilgim de yok hani gök bilimleri. Ufak tefek araştırma için kullandığımız haricinde. Hemen Yasemin Aslı var, benim öğrencimdir. O da çok meraklı bir şey. Dedim ki Yasemin sen bu işe, yani öğrencim derken dalış hocası olduğum için. Yoksa bilgi kendisi zaten gayet bilgili. Dedim ya sen bu astronomiyle uğraşmaya başladın. Bu nerede oluyor? Türkiye'de en iyi nerede gözlemleriz? Çünkü bana bir şey koordinat veriyor. Dedi ki hocam dedi bu Türkiye'de ilginçtir. Hatay, Diyarbakır ve Urfa. Bu üçünden en güzel gözüken yer. Çünkü gök bilimle ilgili bütün yapılar hep burada. Hatay, Urfa, Diyarbakır. Evet. Diyarbakır'ı ilk kez duyuyorum. Diyarbakır çok önemlidir. Tabii. Yani Diyarbakır çok önemlidir bu konuda. Hatta benim tahminim... Dur. Hazreti Nuh'u görmek isteyen... Evet, eğer Nuh'u, yani burada Nuh'tan kastı şuydu, gemiyi, kanıtı bulmak istersen
Şems gezegenlerini bir arada gör. Ya Şems gezegenleri bir araya ne zaman gelir? Belirli bir zamanda bir gelir. Demek ki o zaman yani orada da bana koordinat verdi. Ben de dedim ki Anadolu topraklarında bunu nereden görebiliriz? İşte bu bölgelerin içinde bir yerde. Yani Nuh'un gemisini bu 3 şehirden birini mi aramak lazım? Evet. Birinde mi aramak Evet, lazım evet. bu emareye göre? Evet, evet. Zaten Hazreti Nuh'un gemisinin Urfa tarafında olduğuna dair dünya basını dahil çok haber olmuştu 2000'lerde. Hatırlıyor musun? Yok hatırlamam ama dünya basını hep beni ürkütmüştür. Ya Bizde de yerli söylüyorlarsa basın bir da tersi var. kullandı. Evet. Hatta Olabilir. Göbekli Tepe'de dendi. Şimdi Hazreti Nuh'un gemisinin şimdi bak, olabileceği söylendi. Göbekli Tepe muhtemelen bak zaten bu bölgeden bahsediyoruz. Yani Urfa, Diyarbakır, Hatay bölgesi. Şimdi Göbekli Tepe'de şöyle bir şey var. Biz Nuh dönemine çok yakın olduğunu nereden anlıyoruz? Hatta Nuh dönemiyle beraber kapandığını da ben şahsi söyleyebilirim. Birincisi tamamen tabii o bölgede çok araştırma da yaptım. Hani Cudi, Şırnak bu bölgelere falan da çok gittim. Burada şu var. Ya dikkat et dolmuş içi dolmuş. Neyle dolar buranın içi? Öyle kapatmayla falan dolmaz. Hani baba buradan sıkıldık. Bu Suların çekilmesiyle mi? Hayır, suların basmasıyla. Çünkü yapılar bütüncül çıkıyor alttan. Bak dikkat et bütüncül yapı. Bu da anlıyoruz ki çok büyük bir sel felaketinin, çok bir şeyin bunları kapattığını, sürekli çamur ve selin kapattığını görüyoruz. Hani şahsi fikrimizdir ama çok rahat da tartışırım. Hani ayrı mesele. Yani detaylar. Göbekli Tepe Nuh tufanı üzere mi? Öncesi yapıldı. Nuh tufanından sonra kapandı. Evet. Tufanla birlikte kapandı. Evet. Üzerine atılan peki o çok ne derler koordineli atılan taşlar? Yok koordineli atılan taş falan yok. Taşla kapatıldı deniyor. Yok hayatım. Bunlar tamamen o şeyle sürüklenen çamur ve taşların kapağı. Bak bir gün yağmur yağdı orada. Bundan birkaç sene evveldi. O kadar kazı yaptıkları yer bir doldu. Aynı şeyler. Yani şu yok ya zevk olsun diye tapınak kapatalım diye bir şey yok. Çünkü bu bölgede tapınak değil orası bir de. Yani benim açımdan bir okul gibi eğitim merkezi gibi bir yer düşün. Yani ben öyle düşünüyorum. Bunu da tartışırım. Hiç sıkıntı yok. Hani isteyenle de şey yaparım. Burada şu var. Ciddi anlamda bir sel felaketiyle ve yağışla bunların dolduğunu görüyoruz. Bu yüzden de öbür türlü olsaydı yıkarlardı. Yıkılırdı yani. Bak bugün antik dönem yapılarının biz neyine rastlıyoruz? Temellerine rastlıyoruz. Niye? Üssü yok, yıkılmış. Ama eve dair herhangi bir şey yok. Olmaz olur mu canım? Nasıl yok? Yani. Orası bir okulsa okula giden vatandaş nerede kalıyor? Hepsi var orada. Hepsi var. Ne var Evi mesela? de var, barkı da var. Bütün her şey var arkadaşlar. Bir de şu var. Mesela üstlerinde onların çatılar var. Biliyorsun o T taşların üstünde yuvarlaklar var. Ya bunlar muhtemelen ahşap çatının şeyi. Yani orada çatı var. Şimdi o dönemde de oranın şimdi anlamak için bir iklimini, o dönemin jeolojik yapısını, bütün her şeyi bilmek lazım. Şimdi o gözle baktığım zaman ben bir kere Göbekli Tepe'nin veya diğerlerinin hep altından fışkıran su kaynaklarını görüyorum. Bak Göbekli Tepe burası. Daha Göbekli Tepe aşağı inme. Hemen şurada karşı yanındaki tepe merdiven gibidir böyle. Dikkat et. Ya bunlar su izleri su. Anlıyoruz ki hemen Göbekli Tepe'nin en yakınına kadar su seviyesi yüksek. Yani Harran Ovası sular altında. Ya basit mağaradan su çıkış yerlerini görüyoruz orada. Hani bunu yerinde göstermek lazım. Yeşillik mi peki o dönemde? Tabii canım hem de nasıl. Yani orada her şeyi var. Yani yerleşimi de var, o su da var, bu su da var. Başta bir de iskelet yok dediler. İşte iskeletler çıkmaya başladı falan filan. Yani olmaması imkanı. Yani öyle donla gezen, elinde mızrakla gezen adam türleri falan yok ya. Ya sanat var kardeşim. Ölçü var. Matematik var. Sanat var. 2 boyutlu, 3 boyutlu ya. Adam 3 boyutlu değil. 2 boyutun üstünde 3 boyut yapmış adam. Bunlar mızrakla geziyor. Ter bastı yani. Dur şimdi öbürüne gelelim. Zincirlenmiş devle karşılaştı Evliya Çelebi. Evet. Sonra şunu söylüyor Evliya Çelebi. Tarife başlıyor. Diyor ki boyu şu kadar, yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama kaynağını herkes görebilir, yani bakabilir oradan.
İşte bayağı 7-8 metreden mi daha fazladan herhalde bahsediyor. Zincirlenmiş olduğu göz bebeklerinden bir insan girer diyor. Bir erkek mi bu? Bilmiyoruz. İskeletinden bahsediyor burada, canlı değil. Ha, Evliya Çelebi iskeletiyle Tabii karşılaşıyor. zincirlenmiş iskeleti ve Tamam. diyor ki bak çok enteresan bir şey var. Canlı bir dev değil. Hayır. Tamamen iskeleti. Bunu o kayaya bağlamışlar. Zincirleri diyor sanki bugün yapılmış gibi. Çok ilginçtir. Biz metalin öyle paslanmayan metalin yapıldığını görüyoruz. Burada anlıyoruz ki bizim metal çağı bile değişecek. Yani dün söyledikleri demir çağı, bakır çağı, bronz çağı çöpe çıkacak, çöpe. Sen de çıktın o da. Evet. Evet. Yani güzel gidebilirler, görebilirler. Tabii bunu biz yayın için hani işin aslı biraz devam ediyoruz çünkü saklamaya. Evet, Türkiye'deki devler. Sadece Türkiye'de yok, çeşitli. Dev midirler, çok iri yapılı insan mıdırlar? Bizim derdimiz hep kanıtı bulduktan sonra konuşmak. Şimdi İstanbul'da da var mı? Evet, değil mi? Devler Dağı, Yuşa. Dur, Yuşa'ya gelmeden önce Gelmedi. sen çeyrek saatlik Evet. atla gidilen yere çıktın. Evet. Evliya Çelebi'nin işaret ettiği yere Bölgede gittiğinde neyle karşılaştın? Artık o iskelet şey gibi düşün. Hani bir insan, tamamen insan iskeletini düşün. Ama artık kayayla neredeyse bütünleşmiş gibi düşün. Hani bazen ağaç içine şey alır ya, bir şey olur da böyle içine doğru alır. Artık o da aynı şeyi orada yapmış zaten. Ama tarif ettiği bütün her şey orada. Tabii bunlar da bitmiyor. Yani burada ben %100 eminim. Hani Çelebi'nin falan attığından değil, eminiz Türkiye'de devlerin olduğuna. Araştırırken şunu gördük. Karaman'da devlerin olduğunu gördük. Yani olduğunu ve bunların kanıtları olduğunu düşünüyoruz. Fakat burada destekleyen şu olmuştu. Kendisiyle Konya'da karşılaştığımızda onların bir ritüeli var. Belirli bir tarihte bir yerden bir yere kadar yürüyorlar. Mevleviler mi? Evet, Esin Hanım ve o belirli bir zaman da ben şimdi hatırlamıyorum onu. Orada Devler Dağı'nın yanından geçiyor. Konya'da ve Mevlana oluyor. burayı Devler Dağı olarak adlandırıyor. Hakikaten de doğru adlandırıyor. Konya'da Devler Dağı mı var? Konya, Karaman. Karaman'da. Şimdi artık Karaman il oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Anlıyoruz Karamanlı izleyicilerimiz yazsınlar Devler Dağı'nı. Evet. Yani bu Mevlana, Hazreti Mevlana'nın bu yürüyüşü yaparken bu dağın orada mola verdiğiyle ilgili bir kayıt, bir bilgi var. Ve orada da Devler Dağı var. Anlıyoruz ki bu kadar Devler Dağı'nın hikayesinde Gılgamış'taki biliyorsun Saman Dağı. Şu anki Hatay işte. Evet. Enteresan bir bölgedir ha. Çok. Öyle hep atlıyorlar, yani kimse dile getirmiyor ama Mesela çok Samandağ ilginç bir yer. dendiğinde genelde reenkarnasyona inanan vatandaşlarımızın oturduğu bir lokasyondur. Samandağ, Nusayri güzel. vatandaşlarımız vardır. Evet. Ki ben çok severim. Yok. Gerçekten çok severim. İnanılmaz bir medeniyete sahiptirler Ya Nusayri vatandaşlarımız. Ben şahsen çok tanımak isterim. Yani birkaç Lütfen bilgim git. ama. Seni nasıl misafir eder Yani Nusayriler? neden biliyor musun? O kadar has kadim bilgileri hala öyle güzel saklamışlar ki. Yani öğrenmek istediğin birçok şeyi orada bulabilirsin. Şimdi ben İstanbul'a gireceğim. Yuşa Tepesi. Evet. Oraya da Devler Tepesi denir. Evet, Devler Tepesi. Yayın öncesi sohbetimizde senden duyduğum bir bilgiyi daha önceden bildiğim bir bilgiyle birleştirmeni rica edeceğim. Hazreti Peygamber'in ifadeleri var. Ne mutlu o komutana. İstanbul'la ilgili. Ne mutlu o insanlara. Ne mutlu o insanlara ifadeleri var. Sahih bir hadis olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü kıymet kabul ettiğimiz birçok kaynakta geçiyor. Evet. Aktarıcıda geçiyor. Antik dönemdeki yani Hazreti Peygamber'den önceki zamanlarda da milattan önce ifadeyi sen naklet izleyicimize. Antik yazıtlarda İstanbul'la ilgili ne geçiyor? Ne deniyor? Şöyle geçiyor. Diyor ki geyik ve balığın bir arada bulunduğu yere. Ondan sonra burada tabii arkası şöyle. Pontus'un Pontus'un ağzı olduğu yer, yani burada ifade nokta atışı da veriyor.
yere, ne mutlu o insanlara, ne mutlu ki oraya şehri kuranlara. Pontus'un ağzı dediğin Bizans'ın ağzı mı? Pontus'un ağzı orası değil ki. Neresi? Bak burada şey bile değişiyor. Pontus'un ağzı neresi? Yuşa tepesiyle karşı tarafının olduğu yer. Yani Karadeniz'in giriş kısmı. Burasıdır Pontus'un ağzı. Pontus burası çünkü. Tamam. Burası ne? Bizantiyon. Evet. Ama Delphi Tapınağı'ndan söylenen söze baktığımız zaman buraya uymuyor. Bu söz Delphi Tapınağı'nda söyleniyor. Evet, Delphi Tapınağı'nda şu Geyikle diyor ya, balığın. Bizansiyon hani diyor ya, işte git şehrini şuraya koy. Evet. Geyikle balığın bir arada yaşadığı işte bir şey daha vardı. Geyikle balığın bir arada yaşadığı Pontus'un ağzı, Trakya şeyi var. Ne mutlu o insanlara, buranın muhteşemliğinden de bahsediyor. Ne mutlu orayı kuran şehri alana gibi. Aynı şeyi biz Resulullah Efendimiz'de de görüyoruz. Aslında ondan önce de, yanlış hatırlayabilirim ama daha önce de söylenmiş bir söz var gene buna benzer. Ama burada şu geleneği anlıyoruz. Anlıyoruz ki sabit bir gelenek var. Yani güzel olan, kutsal olan, mekanı güzel olan yerleri bütün peygamberler veya bütün bilgeler zaten önermiş. Yani bununla ilgili bir çağrı yapmış. Ama burada bir terslik var. Terslik şu. Tarif ettiği yer Yuşa ile karşı kıyısı. Tamam mı? Ya zaten karşıda orada 3 tane tapınak vardır. Herakles, Apollon ve Ninfi. Biz neyi biliyoruz? Sadece Herakles'i biliyoruz. Yani Yuşa Tepesi'ni biliyoruz. Orada 2 tane daha var. Tam onun karşısında da var. Orayı bilmiyoruz mesela. Ama peki duruyor. Bu yazıt olmasına rağmen Bizans geldi de neden Sultanahmet'e kurdu? Şimdi tabii ki işte bu tartışılması gereken bir konu. Burada bunun cevabı yok. Niye yok? Ben de yanlış anlıyor olabilir miyim acaba? Şimdi bunu daha yeni fark ettim. Hatta geçen, yani İstanbul Boğazı ile ilgili biz biliyorsun 2 yıldır araştırma yapıyoruz. Belgesel için çalışmalar yapıyoruz. O kadar çok kaynak böyle artık antik dönem kaynaklarından tut da mesela 2 tane Bosforus var. Biz Bosforus deyince herkes ne geliyor akla? İstanbul Boğazı. Yok ya. Değil ki. Şeyde de var. Rusya'da da var. Bosforus adı. Hangisinden bahsediyor? Bosforus'un hikayesi. Burası mı orası mı? Bak burada bile ikilem çıktı. 2 Bosforus var. Biri İstanbul Boğazı, biri Rusya'daki hani Kırım tarafı şeyinde mi kalıyor? Böyle boğaz gibi bir şey var. Yani Karadeniz'in üstünde bir tane daha böyle bir şey var ya. Yer var ya, tam onun birleştiği yer, orası da Bosforus. Sen Antik orada dönemde hiç Bosforus. daldın mı? Yani Yuşa Tepesi'yle hemen karşısına denk gelen suyun altına indin mi? Tabii. Orası çok önemli bir bölgedir. Antik, yani şöyle söyleyeyim, bir kere burada antik dönemlerdeki yazıtlarda hangi Bosforus olduğunu hep anlatmış. Yani adamlar anlatırken Bosforus dememiş. Trakya Bosforus'u hangisi? İşte yukarıdaki Rusya tarafındaki Bosforus hangisi? Hep betimleme yapmış. Ben başta çok şaşırıyordum. Allah Allah, hikaye burada mı orada mı? Orada mı burada mı falan. Sonra baktım ki mutlak bir ayrımı koymuş zaten. Makbul olan burası mı? Gidin yapın dedi. İkisinde de var. İkisinde de var ama burası en işlevsel, en çok yaşanan, en çok önemli olayların geçtiği yer burası. O zaman sana hiç sorulmayan bir soruyu soracağım. Boğazın altında altın var mı? Şimdi suyu boşaltırlar, kapatırlar, ne olmaz. O yüzden bu soruya cevap vermeyelim bence. Var dediğini kabul ediyorum o zaman. Şöyle düşünelim. Burası bir kere eski ticaret yolu. Doğru mu? Argonotlar bile Karadeniz tarafına geçip, bizim Karadeniz tarafı biliyorsun altın açısından çok zengindir. Argonotlar ta çıkar gelir, Boğaz'ı geçer. Bunlar çok ayrı hikayeler. Yani ama bu hikayelerin de çoğunun orijinalliği vardır. Şimdi burası zaten altın yatağı. Anadolu toprakları, Karadeniz, Argonotlar bile çalmak için neyi? Altın postu. Altın post ne? Derelerin içine keçi postunu koyarlar. Bütün dere yataklarında altın vardır. Keçi postu belirli bir zaman içinde içi altın dolar.
Argonatlar da bunun mevsini bilir, gelir postları çalarlar. Altın post hikayesi de buradan çıkmıştır. Tamam mı? O yüzden evet. Peki ticaret gemileri battı. Savaş gemileri sence içinde olmadan Mümkün o kadar askeri yani mümkün mü? Evet. Ganimet. Evet, bu soruya evet cevabını verebiliriz. Ama sualtı arkeolojisi açısından inşallah güzel çalışmalar olacağını düşünüyorum. Kıymetli hocam Hakan Önüz bayağı bu konuda da çalışmalar yapıyor. Bu yayını kafa karıştırma yayını olarak kabul ediyorum. Yakın tarihte evet. karıştırdığımız kafaları netleştirmek üzere yakın tarihte tekrar bekliyorum. Benim anlamadığım yerler var. Siz anlamışsınızdır ama ola ki anlamadığınız yerler varsa lütfen yorumlara yazın. O yorumlardan soru hazırlayıp tekrar davet edeceğim. Kabul mü? Tabii ki. Memnuniyetle. Tabii şu hani biz konuştuğumuz için genel hep konuları mecburen geçiyoruz. Ama konu ağırlıklı olduğu zaman o zaman detay açarız. Kanıtları, delilleri, yazıtları her şeyi koyarız. Deriz ki böyle bak dikkat et. Böyle düşünüyoruz deriz. Tamam mı? Gerisi onlara ait. Evet tamam. Olur. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Size de teşekkür ediyorum. Bak yorumlarınızı bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın.